Merhaba yaylar, Eylül ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Eylül ayı sizin için sahnede olma zamanı, toplumsal statünüz, iş hayatınız, aileyle olan ilişkileriniz ve kimliğinizi nasıl tanımladığınızla ilgili ciddi bir yapılandırma sürecindesiniz. Bu süreçte kendi içsel özgürlüğünüzü yeniden keşfederken hayallerin peşinden mi yoksa mantığın yolundan mı gideceğinize karar vermeniz gerekecek. Çek odasınız efendim. Öncelikle şöyle bir Eylül ayı giriş enerjilerine bakalım. Güneş Başak Burcu'nda, Güneş'in bu konumu sizi kariyerinizde ön plana çıkarıyor. Toplum önündeki duruşunuz, mesleki hedefleriniz, ebeveyn figürleriyle ilişkiler önemli hale gelir. Hedef belirlemek, düzen kurmak, sorumluluk almak için ideal bir dönem. Ay Yay Burcu'nda birinci evinizde, ay düğümlerine de kare, kendi inançlarınız ile ilişkilerdeki beklentiler arasında içsel bir gerilim olabilir. Duygular yükseliyor, dürtüler öne çıkabilir ancak abartılı tepkilerden kaçınmak önemli olacak. Geleceğe dair duygusal netlik kazanmak için içe çekilmek gerekebilir. Merkür Aslan Burcu'nda retro Kiron'la üçgen açıda eğitim, yolculuklar, akademik işler ve kişisel inançlar konusunda önemli fikir gelişmeleri yaşanıyor. Kiron'la üçgen açı yaratıcı projeler, çocuklarla ilgili konular ya da aşk hayatında eski bir yarayı konuşarak şifalandırma fırsatı getirebilir. Yeni bir inanç sistemi ya da bakış açısı geliştirmek mümkün. Yaranızı tanıyın ve bilgeliğe çevirin efendim. Mars'ta Terazi burcunda, Jüpiter'de Yengeç burcundaki Jüpiter'le de kare açıda sosyal çevre, projeler, arkadaş gruplarıyla ilgili hareketlenmeler var. Ancak finansal konular, miras, borç ya da duygusal bağlar alanındaki krizlerle bu alan arasında bir gerilim olabilir. Bir yandan genişlemek isterken diğer yandan korkular engelleyebilir. Gücü paylaşmayı öğrenmeniz gerekiyor. Satürn ve Neptün Koç burcunda retro harekette yaratıcılık, çocuklar, aşk ve özgüvenle ilgili konular yeniden yapılanıyor. Satürn retrosu sorumsuz yaklaşımları tolere etmez, sizi disipline çağırır. Neptün retrosu ise romantik illüzyonları dağıtır. Gerçek aşkla hayalin farkı ortaya çıkar. Uranüs ise İkizler burcunda duran pozisyonda. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar alanında ani değişimler, kararlar gündemde olabilir. Uranüs'ün durağan konumu ilişkide artık ilerlemeyen dinamikleri yıkabilir ya da özgürlük ihtiyacını büyütebilir. Yeni bağlantılar, sıra dışı ilişkiler ya da aniden gelen kopuşlar yaşanabilir. Gökyüzünde bir de harika uçurtma açı kalıbı var. Kuzey ay düğümü, Jüpiter, Lilith ve Güney ay düğümü arasında. Güney ay düğümü sadece başarı odaklı, onay beklentisiyle yaşanan kariyer yollarını geride bırakmanıza neden olacak. Kuzey ay düğümü ise aileyle bağları onarmak, içsel huzuru kurmak, kendine yuva oluşturmak en önemli gelişim alanı olacak. Lilith 12. evde gizli korkularla yüzleşme, bastırılmış arzuların farkına varmanıza neden olacak. Jüpiter ise krizlerden gelen şifayı kabul ettiğinizde gerçek güç sizinle olur diyor. Plüton ise Kova burcunda retro, Uranüs'te üçgen açıda zihinsel devrim başlatıyor. Eski iletişim tarzlarınızı, fikir kalıplarınızı, kardeşlerle ya da yakın çevreyle olan bağlarınızı kökten değiştiriyorsunuz. Bu süreçte ilişkiler alanında entelektüel çekim, radikal özgürlük ihtiyacı ya da güçlü bağlar öne çıkabilir. Düşüncelerinizi değiştirirseniz ilişkilerinizi de dönüştürürsünüz. Sevgili yaylar, Eylül ayı boyunca iş hayatınızda sorumluluk almanız gerekiyor. Parlamaktan korkmayın. İlişkilerde özgürlük ihtiyacınızı dürüstçe konuşun. Aileyle olan bağlarınızı onarın, içsel huzura yönelin. Yaratıcılığınızı disiplinle birleştirin. Finansal krizleri fırsata çevirin. Zihinsel dönüşüm tüm hayatınıza etki edecektir. Eylül ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Az sonra
astrolojik gündeme geçeceğim ama önce de minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim ve geçiyoruz astrolojik gündeme. Sevgili yaylar, Eylül ayının ilk yarısı sizin için kariyer, aile ve ilişkiler üçgeninde güçlü dönüşümlere işaret ediyor. Bu dönem iç dünyanızı düzenleme hem de dış dünyada güçlü adımlar atma zamanı. 5 Eylül'de Mars ile Jüpiter arasındaki kare açı ev ve aile yaşantınız ile ilişkileriniz arasında bir gerilimi tetikleyebilir. Bir tarafınız yuva kurmak isterken diğer tarafınız özgürlük ve bireysel alan arayışında olabilir. Aynı anda hem aidiyet duygusunu hem de bağımsızlık ihtiyacınızı yönetmeniz gerekiyor. Bu açı ev taşınmaları, aile içi çatışmalar ya da miras gibi meseleleri de gündeme getirebilir. Aynı gün Merkür'ün Uranüs'le yaptığı sert açı günlük düzeniniz, iş ortamınız ya da sağlığınızla ilgili beklenmedik gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Eski bir iş meselesi aniden tekrar karşınıza çıkabilir ya da teknolojiyle ilgili bir sorun gündeminizi değiştirebilir. İş arkadaşlıklarında iletişime dikkat etmeniz gereken bir süreç. 7 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşen bir tam ay tutulmamız var. Sizin ev, aile, yuva ve köklerle ilgili alanınızı etkiliyor. Ailevi bağlar, evdeki sorumluluklar veya taşınma konuları gündeme gelebilir. Bu tutulma geçmişten gelen bir duygusal yükü bırakmak, bir bağı koparmak ya da aileyle ilgili bir meseleyi sonlandırmak için güçlü bir zaman. İçsel olarak güvende miyim sorusunun cevabını bulabilirsiniz. 13 Eylül'de Güneş ve Merkür kavuşuyor. Kariyerinizde geçmişten gelen bir konuyu yeniden değerlendirme ihtiyacı yaratıyor. Eski bir proje, eski bir hedef ya da sizin için anlamını yitirmiş bir kariyer tanımı yeniden gündeme gelebilir. Güney ay düğümüyle olan bağlantılı olan bu kavuşum artık hizmet etmeyen mesleki hedefleri bırakmanız gerektiğine işaret ediyor. Aynı gün oluşan büyük su üçgeni ve üçüme açı kalıbı maddi kaynaklar, içsel dönüşüm ve kariyer alanlarınızı muazzam bir şekilde aktive ediyor. Hem ruhsal hem finansal olarak şifalanmak için evrensel destek üzerinizde ruhunuzla örtüşen bir kariyer yoluna yönlenmek, bir borçtan kurtulmak ya da dönüşüm sağlayacak bir karar almak için doğru bir süreç. 16 Eylül'de Ay ile Jüpiter kavuşumu var. Ortak paylaşımlar, kredi, borç ya da miras gibi alanlarda size şans getiriyor. Belki de uzun süredir çözülemeyen bir mesele nihayet netlik kazanıyor. Güneşin bu kavuşma yaptığı destekleyici açı çözüm ve farkındalık getiriyor. 18 Eylül'de Merkür'ün Terazi burcuna geçişi sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planlarınızla ilgili alanları aydınlatıyor. Ancak Merkür'ün hemen ardından retro Satürn ve Neptün'le kurduğu karşıtlık bazı hayallerinizin gerçeklikle sınanmasına neden olabilir. Hayal mi kuruyorsunuz yoksa gerçek bir strateji mi geliştiriyorsunuz? Bu soruya dürüst bir yanıt vermeniz gerekecek. Eylül'ün ilk yarısı köklerinizi onarırken kariyerinizde yeni bir yön belirliyorsunuz. İç huzuru ve başarı arasında bir denge kurmak zor ama gökyüzü size bu dengeyi kurmanız için güçlü bir fırsat sunuyor. Sevgili yaylar, Eylül'ün ikinci yarısı yaşam yönünüzü, toplumsal kimliğinizi ve uzun vadeli planlarınızı sorgulamanız için güçlü etkiler getiriyor. Hem zihinsel hem ruhsal anlamda büyük farkındalıklar yaşamaya açıksınız. 19 Eylül'de oluşan 2 tane uçurtma açı kalıbı var. Hem sizi hem iç dünyanıza hem de sosyal çevrenize odaklanmaya davet ediyor. İlk uçurtma Akrep burcundaki Lilith'in tetiklediği bir yapı, bastırılmış korkular, içsel çatışmalar ya da kontrol edemediğiniz alanlarla yüzleşme zamanı. Jüpiter'in yengeçteki konumu sizi içsel güvenlik arayışına yönlendiriyor. Ay düğümleri ise geçmişle gelecek arasındaki dengeyi kurmanızı istiyor. İkinci uçurtma kalıbı ise zihinsel dönüşümü vurguluyor. Merkür'ün öncülüğünde Uranüs, Plüto ve Neptün'ün desteğiyle
düşünce sistemimiz baştan aşağı yenileniyor. Belki yeni bir eğitim, yeni bir vizyon ya da bir dijital projelere açılmak sizi mutlu edecektir. Aynı gün gökyüzünde oluşan bir de yot açı kalıbı var. Bu Tanrı'nın parmağı dedikleri. İlişkiler ve yaratıcılık alanında sizi bazı zorlayıcı kararlarla baş başa bırakabilir. Mars ve Venüs'ün retro Satürn'e yaptığı %50'lik açılar ev, aile ve kariyer arasında sıkışmış hissetmenize neden olabilir. Bu kararsızlık geçici ama öğretici olacak. Sabır bu dönemin anahtarı olacak. 21 Eylül'deki Başak Burcu'ndaki parçalı güneş tutulması 29 derece Başak'ta olacak. Sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Bu tutulma mesleki alanda bir kapanışı veya yeni bir başlangıcı tetikleyebilir. Retro Satürn ve Neptün'le yapılan karşıtlıklar geçmişten gelen sorumlulukların yeniden karşınıza çıkabileceğini gösteriyor. Hayalini kurduğunuz rol ile mevcut iş gerçekliğiyle çatışabilir. Bu nedenle hayallerle ayakları yere basan planları dengelemek şart. 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiyor. Odak noktanız geleceğe dönüyor. Sosyal çevreniz, dostluklarınız ve projeleriniz ön plana çıkıyor. Ancak retro Satürn ve Neptün'le karşılıklı özellikle ailevi yükler ve duygusal geçmişinizle ilgili bazı sorgulamaları beraberinde getirebilir. Siz ilerlemek istiyorsunuz ama bir yanınız hala geçmişe tutunuyor olabilir. Bu kopuş kolay değil ama gerekli. Mars da Akrep Burcu'na geçiyor aynı gün. Sizi biraz içe dönmeye yöneltiyor. Bilinçaltınız yoğun çalışacak, rüyalarınız derinleşecek. Arka planda yürüyen işler, gizli düşmanlıklar ya da bastırdığınız öfke gündeme gelebilir. Bu enerjiyi ruhsal temizlik, meditasyon veya sanatsal ifade ile dönüştürmek çok faydalı olur. 23 Eylül'de oluşan yine bir uçurtma açı kalıbı var. Bu kez sizi zihinsel olarak büyütüyor. Güneş, Plüto, Uranüs ve retro Neptün arasında oluşan bu yapı sizi daha evrensel, daha vizyoner düşünmeye çağırıyor. Yurt dışı bağlantılı işler, akademik hedefler veya dijital medya projeleri için destekleyici bir gökyüzü, özellikle fikirsel dönüşümde büyük bir açılım mümkün. Yine aynı gün bir yot açı kalıbı daha oluşuyor. Uranüs ve Neptün'ün Akrep'teki Mars'a yaptığı bu açı kontrolsüz tepkilere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Bastırdığınız her şey bu dönemde yüzeye çıkabilir. Bilinçaltınızı yönetemezseniz öfke ve kaygı patlamaları yaşayabilirsiniz. 24 Eylül'de Mars ile Plüto arasında bir kare açı var. Sizi içsel korkularla yüzleştirebilir. Maddi konularda ya da gizli düşmanlıklarla ilgili ani bir kriz yaşanabilir. Güç savaşlarından uzak durmanız bu dönemi daha az hasarla atlatmanızı sağlar. 29 Eylül'de Güneş ile Ay arasında bir kare açı var. Arkadaşlıklar ile ev yaşamı arasında bazı çatışmalara işaret edebilir. Belki bir dostunuzdan beklentiniz karşılık bulmuyor. Belki de aileniz sosyal hayatınızı sorguluyor. Aynı gün Jüpiter'in Merkür'le yaptığı kare açı fazla iyimser planlar yapmanıza yol açabilir. İş görüşmeleri, ticari kararlar ya da eğitim projelerinde abartıya kaçmamaya dikkat edin. Neyse ki gökyüzü Uranüs, Neptün ve Plüto arasında oluşan destekleyici üçgenlerle bu zorlu süreci ruhsal büyümeyle dengelemenizi sağlayacak. İlham, farkındalık ve derin anlayış sizinle olacak. Sevgili yaylar, bu gökyüzü size özgürlük mü, sorumluluk mu sorusunu tekrar sorduracak. Cevap ise aslında ikisiyle birden mümkün. Hayallerinizden vazgeçmeden ama gerçeklerden de kaçmadan ilerlemeyi öğreniyorsunuz. Yol uzun ama vizyonunuz net. Mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.